Herkese yeniden merhaba, ben Melike. Şu an saatin kaç olduğuna baktınız mı? Ama gerçekten soruyorum. Saate bakıp içinizde bir şeylerin gerildiğini hissettiniz mi? Çoğumuz için artık saate bakmak bir merak eylemi değil. Bir hesap makinesi soğukluğunda gerçekleşen bir yetişme telaşı. Kaç dakikam kaldı? Yetişebilir miyim? Neden bu kadar geç oldu? Bu sorular kafamızda yankılanıyor. Saat artık hayatımızda bir yol arkadaşından ziyade bizi sürekli yargılayan bir hakim haline geldi. Ve işin acı tarafı, bunu o kadar içselleştirdik ki varlığını fark etmiyoruz ve modern hayatın doğal hali zannediyoruz. Bugün sizinle tam olarak bu yüzden konuşmak istiyorum. Zaman yönetimi denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen aklınıza gelen şey şu: karmaşık takvimler, sabah 5 rutinleri ya da renk kodlu yapılacaklar listesi. Muhtemelen aklınıza o karmaşık takvimler geliyor. Ya da renk kodlu yapılacaklar listesi. Ya da sabah 5 rutinleri. Belki de birinin size 2 dakika kuralını anlatmaya çalıştığı o ruhsuz öğle yemeği saatlerinden biri bu. Aslında tüm bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. Hepimiz zamanla ciddi bir ilişki problemi yaşıyoruz. Ancak kimse bunu dürüstçe ifade edemiyor. Çünkü konu her seferinde nasıl daha verimli olabiliriz sığlığına takılıp kalıyor. Ben bugün verimlilikten bahsetmek istemiyorum. En azından o mekanik anlamıyla. Şimdi size küçük bir itirafta bulunmam gerekiyor. Zamanla benim aramda berbat bir ilişki var. Zaman yönetimi konusunda aslında hiç de iyi biri değilim. Dışarıdan bakıldığında yaptığım işlere bakılıp zamanı harika yönetiyor olmalı diyebilirsiniz. Özellikle önemli bir randevumun olduğu günlerde o saat gelene kadar geçen zaman dilimini müthiş bir şekilde işlevsiz hale getirme yeteneğine sahibim. Şöyle anlatayım. Diyelim ki akşam 7'de çok önemli bir toplantım var. Sabah uyandığım andan itibaren aklımın bir köşesinde o saat öylece duruyor. Küçük, sessiz ama sürekli orada olan bir gölge gibi düşünün bunu. O ana kadar geçen koca bir günde hiçbir işime gerçekten odaklanamıyorum. Bir şeyler yapıyor gibi görünüyorum ama içimdeki o görünmeyen sayaç sürekli geriye doğru sayıyor. Bunun ne kadar büyük bir paradoks olduğunu fark ettiniz mi? Sırf beklediğimiz bir an var diye o ana kadar geçen bütün hayatımızı feda ediyoruz. Sanki yaşam iki nokta arasındaki yolculukta değil de sadece o varış noktasındaymış gibi davranıyoruz. İşte bu noktada fark ettiğim bir şey var. Kediler benden daha bilgece bir tavır sergiliyorlar zamana karşı. Gerçekten kediler beklemeyi biliyorlar. Yani beklerken bile tam anlamıyla orada olmayı başarıyorlar. Güneşin küçük bir ışık sızması yere düştüğünde kedilerin patisinin böyle pat diye oraya uzanmasını düşünün. Mamasının gelmesini beklerken bile o anın tadını çıkartıyor, esniyor, uykuya dalıyor. Kedilerin dünyasına birazdan bir şey olacak düşüncesi o an yaşadıkları anın değerini düşürmüyor. Yani zaman kavramından tamamen yoksun olmalarına rağmen zamanı benden daha zarif kullanabiliyorlar. Peki biz neden bunu yapamıyoruz? Neden bir görev ya da randevu bizi beklerken o ana kadar olan her şey anlamını yitiriyor? Psikolojide buna dikkat parçalanması deniyor ama bu biraz soğuk geldi bana. Biz buna şöyle diyelim: zihinsel önden gitme. Bedenimiz burada olsa da aklımız varmamız gereken yere çoktan gitmiş oluyor. Saat 7'deki toplantıya öğleden sonra 2'de varmış gibi davranmaya başlıyoruz. Geri kalan tüm saatler sadece o varış anını bekleyen boş birer kabuk haline geliyorlar. İşin nörobilimsel tarafı ise daha ilginç. Zihnimiz sürekli gelecek planı yapmaya başladığında beynimizde varsayılan mod şebekesi denilen bölge aşırı çalışmaya başlıyor. Bu bölge sürekli geçmişteki hataları ve gelecekteki tehditleri tararken vücudumuzdaki kortizol yine yani stres hormonu yukarı doğru çekiliyor. Hiç hareket etmeseniz bile akşam olduğunda bir maraton koşmuş gibi yorgun hissetmenizin sebebi var ya, işte bu. Zihniniz sürekli orada olduğu için bedeniniz hep hazır ol komutunda bekliyor. Harvard'da Matthew Killingsworth ve Daniel Gilbert tarafından bir çalışma yapılmış. İnsan zihninin günün yaklaşık %47'sini şu anda olmayan bir şey düşünerek geçirdiğini ortaya koyuyorlar. Ve araştırmanın en çarpıcı sonucu şu: zihin nerede olursa olsun şu andan uzaklaşmak insanı mutsuzlaştırıyor. Düşündüğünüz şey olumlu bir hayal bile olsa zihniniz anda olmadığı için mutluluk seviyeniz düşüyor. Yani mesele sadece verimsizlik değil.
O parçalanmış anlarda biz mutluluğumuzu kaybediyoruz. Peki zihnimiz neden şimdiden bu kadar çabuk ve kolay bir şekilde uzaklaşabiliyor? Bence bunun bir kısmı kültürel bir miras. Çünkü bize hep bir sonraki adımı düşünmemiz öğretildi. Bugün ne yapıyorsun diye sormak yerine yarın nerede olacaksın sorusu kutsandı. İlerleme, büyüme, gelişim gibi kavramlar hep geleceğe bakma diliyle yazıldı. Şu an ise sadece bir ara durak, bir bekleme salonu gibi düşünülüyor. İşin tabii kişisel bir boyutu da var. Belirsizlik. Yani bekleyen şeyin sonucunun ne olduğunu bilmediğimiz için zihnimiz geriliyor. Hazırlan, hazır ol, daha çok düşün diyor içimizdeki ses. Sanki o saati ne kadar çok düşünürsek o ana daha çok hazır olacakmışız gibi bir yanılsamaya kapılıyoruz. Ama gerçek şu ki o anı ne kadar takıntı haline getirirsek biz aslında o ana daha hazır olmuyoruz. Daha fazla tükenmiş oluyoruz sadece. Eckhart Tolle zihin şimdiden kaçmak için her zaman bir gelecek ya da bir geçmiş yaratır der. Çünkü zihin kontrolü sever ve şu an zihnin kontrol edemeyeceği kadar canlı ve akışkandır. Şimdi size retorik olmayan gerçek bir soru sormak istiyorum. Son bir haftada kaç kez tam olarak o andaydınız? Yemek yerken yemeğin tadını mı aldınız yoksa bir sonraki günün listesini mi hazırladınız? Bir arkadaşınızla konuşurken gerçekten onun sesini mi duyuyordunuz yoksa telefonunuza bakma isteğiyle mi savaşıyordunuz? Sabah kahvenizi içerken gerçekten birkaç dakika orada mıydınız? Kahvenin tadını aldınız mı? Cevabınız çoğunlukla hayırsa bu sizin karakterinizle ilgili bir sorun değil. Bu modern dünyanın bize öğrettiği hatalı bir yazılım. Ama öğrenilen her şey gibi bu da yeniden yapılandırılabilir. Benim için değişim kendimi yargılamadan izlemeye başladığımda gerçekleşti. Bir gün yine o çok önemli bir şey var, başka bir şey yapamıyorum, sadece onu düşünüyorum döngüsündeyken fark ettim ki aslında o şeyi de düşünmüyorum. Sadece onun ağırlığını taşıyorum. Arkada çalan melodisi olmayan gürültülü bir müzik gibi. Ve o zaman bir yöntem denemeye karar verdim. Zihinsel randevu. Kendime dedim ki bu iş için hazırlanmaya saat tam 6'da başlayacağım. O zamana kadar bunu düşünmek yasak. Şaşırtıcı bir şekilde zihnim bunu kabul etti. Çünkü zihin kaçırmaktan korktuğu için önden gitmeyi tercih ediyor. Ama ona o güvenceyi verirseniz eğer kaçırmayacaksın. O zaman orada olacağım ben güvencesini verdiğinizde zihin şimdiye dönmeyi başarabiliyor. Ama asıl mesele teknikler değil tabii ki. Pomodoro, Eisenhower matrisi ya da zaman blokları. Bunlar işe yarayabilirler tabii ki ama en önemli soruya cevap vermiyorlar. Neden bunca imkanımız varken kendimizi hep zamansız hissediyoruz? Çünkü zaman yönetimi aslında bir değer problemidir. Hangi anın, hangi eylemin o zamanı hak ettiğine dair içsel bir pusulanız yoksa eğer, o sırada gelen her bir telefon, her bir e-posta, her bir iş aynı derecede acildir. Ve her şeye aynı ağırlığı verdiğimizde hiçbirini gerçekten yaşamamış oluyoruz. Oliver Burkeman 4000 hafta kitabında ortalama bir insanın toplam ömrünün 4000 hafta olduğunu söylüyor. Bu sayı sizi gelebilir. Ama Burkeman'ın aslında burada asıl söylemek istediği şey şu. Mesele 4000 haftayı da verimli geçirmek değil. Hangi şeylerin o haftaları hak ettiğine karar verebilmektir. Günümüzde gerçek lüks artık pahalı eşyalar değil. Kesintisiz zaman ve dikkatimizi istediğimiz şeye verebilme özgürlüğüdür. Bu kaliteli ve bütünsel bir yaşamın en temel lüksüdür. Şimdi bir düşünce deneyi yapalım sizinle. Yarın takviminiz bomboş. Hiçbir randevunuz yok. Yapılacaklar listeniz bomboş. Gün tamamen size ait. Ne yaparsınız? Birçok insan bu soruyla karşılaştığında tuhaf bir boşluğa düşüyor. Çünkü kendi sesimiz, başkalarının beklentileri ve takvimlerin gürültüleri altında çok alçak kalmış durumda. İşte bütünsel kaliteli yaşam dediğimiz şey o sesi tekrar duymaya başladığımızda başlıyor. Slow living kavramı burada devreye giriyor. Ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Yavaş yaşamak her şeyi kaplumbağa hızında yapmak anlamına gelmiyor. Slow living, eylemin hızı ne olursa olsun o anın içerisinde var olabilmektir. Koşarken koştuğunun farkında olmak, toplantıdayken zihnen gerçekten o masada olabilmek. Zamanla gerçek bir ilişki kurabilmek için uyguladığım birkaç tane yöntem var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Birincisi geçiş durakları.
Bir iş bitti, diğerine geçeceğiz. Birkaç dakika duruyoruz. Diyoruz ki evet, yaptığım iş bitti. Şimdi diğerine geçiyorum. Zihnimize adres değiştirmesi için zaman tanımamız gerekiyor. İkincisi güven sözü. Zihninize net bir hazırlanma saati verin ve o saate kadar anda kalma lüksünü yaşayın. Üçüncüsü üçlü odak. Bir gün öncesinden, akşamdan kendinize 2 ya da 3 tane maksimum odak belirleyin. Liste ne kadar kısa olursa zihniniz o kadar erken sakinleşir. Zamanı yönetilmesi gereken bir dış kaynak olarak görmeyi bırakıp içinde yaşadığımız bir iklim olarak görmeye başlamamız gerekiyor. Kaynakları yönetirsiniz ama içinde yaşadığınız şeyle bir ilişki kurarsınız. Ve zamanla kurduğunuz ilişki ne kadar derinse hayatınız o kadar dolu hissettirir. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'nin akış kavramı var, flow kavramı. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim bundan. Bu aslında zamanın içerisinde eriyip gitmenin bir adıdır. Akışta ne geçmiş vardır ne de gelecek vardır. Sadece eylem ve siz varsınız. Belki de aramamız gereken şey zamanı kontrol etmek değil, onunla dans etmektir. Ritmi dinlemek, bazen hızlanmak, bazen yavaşlamak ama her zaman müzikle kalmak. Peki anın içinde kalmayı başardığımızda ne kazanırız? 1. Derin bir dikkat. Bugünün en değerli para birimi dikkat. 2. Gerçek ilişkiler. Çünkü tam dikkat birisine verebileceğiniz en lüks hediyelerden biridir. 3. Daha az tükenmişlik. Çünkü zihin 3 ayrı zamanda yaşamayı bırakıp tek bir anda kalıp dinlenmeye başlar. Ve en önemlisi şu ki zamanın içerisinde gerçekten kaldığınızda hayatın hızla akıp gittiği hissi daha da azalır. Çünkü yaşadığınız her an size derin bir iz bırakır. Daha az kontrol, daha çok hayat demektir. Bu konuşmayı bitirirken size büyük hedefler değil, küçük bir davet bırakıyorum. Bugün sadece bir tane eyleminizi gerçekten yaşamanızı istiyorum. Kahvenizi içerken sadece kahveyle olun. Yürürken sadece adımlarınıza odaklı. Bu bir mucize yaratmaz belki ama size çok değerli bir şey hatırlatır. Şimdi burada olmanın huzurunu. Zamanı yönetmiyoruz. Zamanla birlikte yürüyoruz. Bazen kaybolacağız. Bazen yetişemeyeceğiz. Ama o küçük anlar, bir kedinin güneşe uzanması, kahvenin bütün odayı sarması, birinin size gerçekten baktığı anlar. İşte hayat tam da o anlarda. Zamanla kurduğunuz bu yeni ve nazik bağın hayatınızdaki en büyük lüks haline gelmesi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.